Ay inanılmaz mutlu oldum ya buraya geldiğim için. Çok istiyordum ve oldum. Yani. Evet, bugün dünyanın en yaşanması, en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Viyana'dayız. Viyana lezzetlerini hep birlikte deneyelim bakalım Viyana lezzetleri nasılmış. Ama öncesinde YouTube kanalını takip edip beni izlemeyi, bildirimi açmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve şimdi gelin bakalım lezzetlerine. Evet, Viyana lezzetlerindeki ilk durağımız 150 yıllık Lentmann'a geldik. Buradaki lezzetleri şimdi hep birlikte keşfediyoruz. Evet, şimdi ilk durağımız olan Lentmann'a geldik. Burada şinitsel söyledik, bir tatlı söyledik, bir de kahve söyledik. Bu kahveden bahsetmek istiyorum sizlere. Melange olarak geçiyor. Aslında bir tür cappuccino. Tadına bakalım hemen sizinle birlikte. Yani cappuccino'ya aşırı yakın. Söyledikleri kadar var. Sadece cappuccino'da biraz daha kahve tadını hissedebiliyorsunuz. Bunda bayağı bir süt tadı geliyor. Yani biraz daha cappuccino'ya göre hafif diyebiliriz bunun için. Ama güzel. Böyle sabahları melanjınızı içip hayatınıza devam edebilirsiniz gibi geliyor. Şimdi bakalım tatlımız gelsin. Bir de o zaman görürsünüz. Bir de tatlıda da Mont Blanc denilen bir tatları var bunların. Dışı böyle kestaneli, içi vişneli olan. O sadece kış aylarında çıkıyormuş. Biz ona yetişemedik. Bayağı bir üzüldüm. Onu denemek istiyordum burada. Ama dedi ki bizim bir Mozart tatlımız var dedi. Onu denemenizi tavsiye ederim dedi. Dedik ki okey. O yüzden biz de şimdi Mozart tatlımızı söyledik. Viyana şinitselimizi söyledik. Bir de melange kahvemizi söyledik. Bakalım ama hepsi birlikte geldiğinde görüşürüz. Neler olacak, neler bitecek, ne lezzetler tadacağız, neler göreceğiz, neler yapacağız. Çok heyecanlıyım Viyana için. Daha önceden gelmiştim ama hiç bu kadar detaylı bir şekilde gezmemiştim. Bugün yani bu gelişimizde büyük ihtimalle Viyana'nın altını üstünü getirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Hatta vlogun başlığında da Viyana'nın altını üstüne getirdik koyabilirim yani o derece. Öyle bir program yaptık eğer programa uyabilirsek. Böylece şimdi diğer lezzetlerimiz gelsin, görüşmek üzere. Evet, şimdi meşhur Viyana şinitselimiz dedik ki burada da deneyelim. Daha deneyeceğimiz o kadar çok yer var ama ay mikrofonumu arıyorum nerede diye. Çok eğlenceli oldu. Hemen bakalım Viyana şinitselimizin tadına. Viyana'ya adım atar atmaz ilk denediğimiz şey Viyana şinitsel. Güzel. Bir de üzerine biraz limon damlatırsanız böyle çok daha lezzetli oluyor ki zaten öyle yeniyor. Bir de yanında böyle soslu patates veriyorlar. Gerçekten güzel, lezzetli. Bu arada Viyana ile ilgili, daha doğrusu Viyana şinitsel ile ilgili size aslında ufak bir hikaye anlatmak isterim ama onu burada anlatmayacağım. Onu Figmüller'de anlatacağım size. Çünkü oraya da gideceğiz, orada da deneyeceğiz. Figmüller'de size böyle Viyana şinitselin hikayesini anlatacağım. Evet, şimdi sıra geldi tatlımıza. Mozart diye bir tatlımız vardı, bahsetmiştim ve göstermiştim size. Bakın burada. Şimdi kahvemizle birlikte bunun keyfine bir varalım. Bayağı hafif bir tatlı. Ben biraz daha yoğun olmasını beklerdim şu an sabah erken saatlerde olduğu için beni şöyle bir çikolataya boğulsun etsin ama yine de tadı güzel. Bir de kahvemizden. Evet, şimdi artık lezzetlerimizi denedik. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Heyecanla ben de bekliyorum. Evet, şimdi bir şinitsel söyledik, bir tatlı söyledik, bir kahve söyledik, bir de ufak bir salata vardı yanında. Hepsi toplamda 49 euro tuttu. Drink! Evet. Şimdi Tridelnik, burada öğrendik ki ismi Chimney Cake diye geçiyormuş. Almanca ağaç ev demek anlamındaymış. Bu arada içerideki kadın da Türktü. O söyledi bize bunları. Ben bunun sıcağını beklerdim ama şu an orada önceden yapılmışını verdi bize. Allah, içi çikolatalı.
İsterseniz üzerine böyle krema da sıktırabiliyorsunuz içerisine. Biraz şu çikolatadan şöyle alalım. Bizim o Selanik'teki Noel pazarında yediğimiz o kadar güzeldi ki, ama bu o kadar güzel değil. Bunun böyle canımız çekti diye aldık işte, ne yapalım. Bizim de gözümüz asla doymuyor yemek konusunda. Evet, bütün gün müze gezdik, ne yaptık? Yorulduk, acıktık. O yüzden şimdi buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Plauta'ya geldik. Burası Avusturya mutfağını en iyi şekilde sunan yerlerden bir tanesi olarak geçiyor. Bakalım burada biz de lezzetini deneyeceğiz. Bir de söylenene göre Figmüller'den şnitzeli daha iyi diyorlarmış. Bakalım, belki burada da bir şnitzel deneriz. Bir de bunların haşlanmış özel, böyle Avusturya mutfağının özel etleri var. Asıl onu denemek istiyorum burada. Bakalım. Böyleli. Hazırsanız şimdi Plauta'nın lezzetlerini birlikte keşfedelim. Bu arada biliyorsunuz artık isimler konusunda beni yargılamayın. Kesinlikle bir şeyleri yanlış söylüyorum ama olsun. Bakın bu arkamda görmüş olduğunuz yer. Evet, şimdi içeriye girdik. Rezervasyonumuz yoktu. Kapıda biraz sıra bekledik ama siz rezervasyon yaparsınız, hiçbir şekilde sıra beklemezsiniz. Bir de böyle bir zar girişi attılar bizi. Ama olsun dedik, hani en azından girdik içeriye, yani boş dönmedi elimiz. Rezervasyon yapabilirsiniz. İnternet sitelerinde, kendi internet sitelerinde rezervasyon bölümleri var. Gelmeden önce her yere rezervasyon yaptırın bu arada. Figmüller için anlatıyorum size, hazır rezervasyon konusu açılmışken. Figmüller için rezervasyonlar full dolu. Ayın 5'ine kadar, bugün ayın 2'si. Ayın 5'ine kadar full doluydu. Böyle ara ara bir baktım ki rezervasyonlar açılıyor. Sürekli böyle kontrol edin Figmüller için. Acaba rezervasyon var mı yok mu şöyle böyle derken yarın saat 3.30'a bir rezervasyon buldum. Hemen rezervasyonunuzu yaptırdım ve yarın saat 3.30'da Figmüller'e gidiyoruz. Şu an burada biramızı söyledik. Buranın kendine özgü birası. Şimdi sen söyledik. Bir de o size bahsettiğim dana etinden söyledik. Restoran o kadar yoğun ki her yerde bir şeyler kırılıyor, dökülüyor, bir şeyler oluyor. İçim yanmış. O kadar koşturmaya, yemeye, içmeye. Biram çalındı. Bu arada biraları gerçekten çok güzel. Gelirseniz tavsiye. O zaman güzel bir bilgi verdikten sonra artık nerede görüşürüz? Yemeklerimiz geldiğinde görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi şnitzelimiz geldi. Bakalım lezzeti nasıl? Herkes diyordu ki Figmüller değil, burası çok daha iyi. Bakalım yarın Figmüller'e de gideceğiz. Hangisi daha iyi artık en sonunda karar vereceğiz. Bugün bir daha denemiştik aslında şnitzeli. Ay bu da güzel ya. Hatta bu bugünkü yediğimizden daha güzel, öyle diyeyim. Şöyle üzerine biraz limon sıkalım. Allah'ım, karar vermekte zorlanacağız galiba. Alo. Her gün şnitzel yiyeceğiz. Yarın da yiyeceğiz, biliyorsunuz değil mi? Yarın 3.30'da rezervasyonumuz var çünkü. Ay, gerçekten çok güzel ya. Ne yapacağız böyle? Her gittiğimiz yere güzel diyoruz ama güzel. Yani. Evet, şimdi geldi o size bahsettiğim ete, Tafelspitz denilen. Adını yine kesin yanlış okudum, artık onlara takılmıyorsunuz. Önceki bölümlerden artık beni biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onlara takılmayın. Şimdi hemen tadına bakalım. Kendisi berrak, sebzeli, etli bir çorba. Mideyi aşırı rahatlattığını söylüyorlar bu çorba için. Bakalım nasıl? Bu arada yanına bir de soslar da getirdiler. Burada bir patatesimiz de var. Gerçekten lezzetli. Eğer siz de Viyana'ya geldiğinizde Avusturya mutfağına dair yemekleri denemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz bence. Ben bayağı sevdim ya. O zaman ne yapıyoruz? Biz yemeklerimizin tadına bakıyoruz iyice. Ondan sonra bir sonraki lezzet durağımızda görüşürüz arkadaşlar. Evet, yemeklerimizi yedik. Gerçekten çok güzeldi. 80 euro ödedik. Bunun içerisinde bir adet şnitzel, bir tane de o meşhur etli haşlamalı yemeklerinden bir bira
Bir de suyumuz var. 80 euro ödedik. Viyana'nın zaten pahalı olduğunu biliyorduk ki bu gittiğimiz restoran Viyana'nın en lüks ve en pahalı restoranlarından bir tanesiymiş. Öyle söyledi bize taksici. Gelirken taksici Türk çıktı. Onunla birlikte konuştuk. Vesaire vesaire böyle. O yüzden değdi. Yani 80 euro okey pahalı ama değdi mi? Değdi arkadaşlar. Gerçekten güzel yemek yedik. Şinitseli de mükemmeldi. Gelirseniz buraya size tavsiye ediyorum. Ve şimdi aslında birkaç tane daha noktamız vardı ama saat çok geç oldu. O yüzden her yer kapandığı için dedik ki otele gidelim. Böyle bir enerji toplayalım. Yarın görüşürüz. Palmen House dedikleri bir yer var. Burası böyle bir cam teras mı desem, yani full camlarla kaplı böyle bir eskiden hani botanik bahçeler vardır ya, zaten biraz da botanik bahçe. Onun bir kısmını böyle kafe yapmışlar. Lezzetleri de inanılmaz güzel dediler. Biz de dedik ki gelelim hemen deneyelim. Şimdi Belvedere Sarayı'nı gezdikten sonra buraya kahvaltıya geldik. Bir scramble egg söyledik, bir vegan kahvaltı söyledik. Bir de ben böyle işte Viyana kahvaltısı söyledim. Onda da bal var, tereyağı var, bir de böyle bir marmelatları var. Yanında da kruvasan, ekmek, işte bagel vesaire veriyorlar. Şimdi hazırsanız yemeğimize başlayalım. Ama başlamadan önce şimdi size ne anlatacağım? Dur kruvasanı elime alayım çünkü olay onunla ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi kruvasan. Kruvasana baktığınızda tam bir hilal işareti var değil mi? Şimdi kruvasanın bulunuşuna dair bir hikaye var. Daha doğrusu birçok hikaye var ama Viyana'da anlatılan bir hikayede şu şekilde. İşte Viyana kuşatması zamanında Osmanlı ordusu geliyor, lağımcılar yeri kazıyor. O sabahta fırıncılar tabii çok erken çalıştıkları için lağımcılar kazarken birden böyle bir sesler duyuyorlar yer altından ve gidip bunu işte bildiriyorlar işte o zamanın şeylerine. Bildirdikten sonra lağımcıların yeri belli oluyor vesaire. Bozguna uğruyorlar ve Osmanlı Viyana'yı kuşatamıyor. Bunun da hediyesi olarak, yani Viyanalılar hediye olarak da böyle bir çörek yapıyorlar. Çöreğin bu şekli de aslında zamandaki Osmanlı bayrağındaki hilalden kaynaklı böyle bir çörek yapıyorlar. Buna da daha sonra kruvasan adını veriyorlar. Ve bu şekilde kruvasan bulunmuş oluyor. Bir de Avusturya'nın kahveyle tanışması da yine bu kuşatmadan ötürü oluyor. İşte Osmanlı askerleri geliyor. Geldikleri zaman yanında kahve getiriyorlar. Kahve getirdiklerinde işte kuşatma bozgunu uğrayınca bu sefer geri dönüyorlar. Geri dönerken de bu işte kahveleri falan burada bırakıyorlar. Avusturyalılar da diyorlar ki bunlar ne? Hatta buna deve boku bilmem ne vesaire falan diyenler de oluyor. Ama daha sonra aralarından bir tanesi çıkıyor, diyor ki bu Osmanlı kahvesi diyor. Ondan sonra bunu diyor öğütüp içmemiz gerekiyor diyor. O işte Osmanlılardan kalan kahveyi öğütüyorlar ve Avusturyalıların da kahveyle tanışması bu şekilde oluyor diye burada anlatıldı. Tabii ben tarihçi değilim, çok detaylarını bilmiyorum. O yüzden bana anlatılan hikayeleri de sizinle paylaşmak istedim. Hazırsanız şimdi güzel güzel kahvaltılarımızı yapalım. Ardından gezmeye devam ediyoruz. Bu arada konum olarak soracak olursanız da Hofburg İmparatorluk Sarayı'nın hemen yan tarafında yer alıyor. Ben şöyle bir ekmeğin tadına baktım. Gerçekten lezzetliydi. Şu ekşi mayalı ekmek. Şimdi bir de gerçekten işte çok fazla hikaye var. İşte kruvasanla ilgili başka hikaye anlatıyorlar. Kahveyle ilgili başka bir hikaye anlatıyorlar. Ama hani burada sorduklarımı böyle bir derlersek aslında olay bu şekilde olmuş. Evet, şimdi 2023 yılı dünyanın en efsanevi restoranları arasında yer alan Figmüller'de şinitzel deniyoruz. Bakalım tadı nasılmış. Evet, şimdi Figmüller'e geldik. Burası 2023 yılında dünyanın en efsanevi restoran listeleri arasında yer alıyor. Bize dedi ki Viyana'ya gelmişken burayı bir deneyelim. Bu arada şinitzel söyledik ama şinitselde sadece porklu var. Bir de eğer istiyorsanız tavuklu var. Ama en orijinali, adam bize söyledi, en orijinali dedi bunun porklu olan, domuz olan dedi. Ben dedim ki o yüzden bir deneyelim bakalım tadı nasıl. Yani orijinali porkluysa, yani domuzluysa deneyeceğiz dedik. Yapacak hiçbir şey yok. Görüyorsunuz kocaman şöyle bir şinitselimiz geldi. Üzerine hemen bir şöyle limon. Bir de buranın
kendilerine özgü şöyle şarapları var. Gerçekten beyaz şarap olarak mükemmel tadı var. Benden size söylemesi, testten geçti. Şimdi artık hazırsanız şinitselimizin tadına bakalım. Yanında biliyorsunuz ki neredeyse her yerde şinitsel yedik. Burayı da böyle pas geçemezdik. Bu arada burası ilk açılan restoranı, sadece rezervasyonunu alıyorlar. Eğer rezervasyonunuz yoksa hemen buraya yakın 150 metre ileride bir tane daha restoranları var. Oraya rezervasyonsuz kapıda sıra bekleyerek girebiliyorsunuz. Ama biz ilk geldiğimiz gün tüm tatil süremiz boyunca hepsi doluydu. Ama böyle ara ara girip baktığımda birkaç tane yer açılmıştı. Ha dedim kesinlikle biz böyle bir şey yakalayabiliriz diye. Dün böyle bakarken ara ara bugüne yani saat 3.30'a bir rezervasyon açıldı. Hemen böyle şıp şıp diye rezervasyon yaptırdık. O yüzden şansımız yaver gitti diyebilirim. Ama siz risk almamak için gelmeden önce mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. Ya da geliyorsanız da aşağıdaki diğer yerine de gidebilirsiniz kapıda sıra bekleyerek. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Gerçekten lezzetli. Ama hani dünkü yer mi, burası mı? Yani birbirleriyle çok kapışırlar. Ama lezzetli. Birileri çok şey demişti, işte çok overrated, işte çok abartıldı. O yüzden hani çok şey değil vesaire falan. Gidince görürsünüz diye. Ama hiç de öyle değilmiş yani. Sevdim ben bu arada. Gerçekten lezzetli. Bir diğer favorisi, bunların bir patates salatası var. Şöyle hemen tadına bakıyorum sizinle birlikte. Bak, patates salatalarına laf yok. Yani gerçekten güzel ve lezzetli. Ay, inanılmaz mutlu oldum ya buraya geldiğim için. Çok istiyordum ve oldum. Yani bir de size demiştim ya tavuk şinitselleri var diye. Tavuk şinitselinin de hemen tadına bakıyoruz. Ben porkolonu söyledim. Umut tavukluyu söyledi. Dur şimdi hemen şundan alayım. Şöyle tavuklu da parça parça. Onun da tadına bakalım. Allah'ım. Ay, çok güzel. Her gün şinitsel yiyebilirim resmen. Bu arada şinitselin nasıl bulunduğuna dair böyle efsanevi olaylar var. Bunlardan 2 tanesinden bahsedeceğim size. İlk olarak bir tanesinden bahsediyorum. Şimdi diğer krallar böyle altın kaplamalı yemekler vesaire falan yaptırıyorlarmış. O zamanın işte Avusturya kralı da anlatılanlara göre böyle hani çok fazla mal varlığı olmayan, işte hani yemekleri altın kaplatacak kadar altın zenginliği olmayan bir kral olarak söylüyorlarmış. Ona yakın olarak da hani biz yemeklerde nasıl yapabiliriz, nasıl gösteriş öne çıkarırız vesaire falan diye düşünürken bu sırada böyle bazı şeyleri kaplamaya başlamışlar. İşte mesela buradaki gibi işte üzerine böyle paneyle kaplayıp böyle kızartıp işte hani altın sarısı rengini vermesi, altın sarısı rengi diyorlar ya hani, o aslında buradan ortaya çıkmış gibi söyleniliyor. Böyle bir şekilde kaplayıp üzerlerine şey yapınca, altın sarısı rengine dönünce böyle zenginliği sembolize ediyorlarmış gibi bir efsanevi olaydan bahsediyorlar şinitselin bulunmasına dair. Bir diğer efsanevi olayda ünlü Fransız aşçı işte yemeklerin böyle kendi İtalyan yemeklerinin yapılı stillerine böyle deneyerek derken, ondan sonra hatta Milanez'di galiba, o Milanez'i vesaire falan denerken bunu bulduğu söyleniyor. Böyle bir efsane var. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Şimdi yemeğe devam edelim. Ama bana diğeri daha çok böyle efsanevi geldi. Hani işte kral altın rengini yakalamak için işte şöyle bir şeyler bulmuşlar falan. O daha böyle bir hoşuma gitti açıkçası efsaneler arasında. Evet, şimdi buranın en popüler restoranlarından bir tanesi olan Demel'a geldik. Demel 2 ile yazılıyor. Demel diye okunuyormuş, bize öyle söylediler. Şimdi burada Kaiserschmarrn diye bir tatlı var bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu tatlının 2 tane hikayesi var. Franz Joseph bir çiftçinin evine gidiyor. Çiftçi işte böyle heyecanlanıyor vesaire, elindeki malzemelerle böyle bir tatlı hazırlıyor. Hazırlarken de böyle heyecanla o tatlıyı parçalıyor. Yanında böyle marmelat, üzerine de işte o parçalanmış görüntüsünü kapatmak için pudra şekeri serpiyor. Kral da bunu beğeniyor ve ismini de Kaiserschmarrn, yani kral beğendi gibi anlama gelen bir ad koyuyor ve bunu saray mutfağına alıyorlar. Bir diğer hikayede yine Franz Joseph işte saray mutfağında böyle şeyler hazırlanıp tatlılar hazırlanırken bunu
krala sunuyor. Sunarken işte parçalanıyor vesaire. İlk aslında Sisi'ye sunuyor. Bir daha geliyorum. Aslında ilk Sisi'ye sunuyor. Sisi tatlının görüntüsünden çok beğenmiyor. O sırada kral diyor ki getir ben bunu yerim diyor. Ondan sonra kral görüntüsüne aldanmadan yiyor, beğeniyor ve adını o şekilde konduğunu söylüyor. 2 tane hikaye var burada anlatılan. Ne olduğunu bilmiyoruz hikayelerin, hangisi doğru, hangisi gerçek ama şu an bir lezzetine bakalım. Tadı nasıl? Umarım size şöyle hikayeleri anlatabiliyorumdur. Bir de burası inanılmaz sıcak. Saat de şu an 18.53. 7'de kapanıyor burası. 7 dakika içerisinde hepsini yiyip böyle bir gitmemiz gerekiyor. Lezzetli bayağı. Dur bir de şöyle sosla deneyeceğim şunu. Burada marmelatla deneyeceğim. Şöyle bir kesiyorum. Az önce zaten sizin için yapılışını çektim. Oradan nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Böyle pofidik pankek hamur gibi bir şey. Böyle altlı üstlü devamlı kızarana kadar çevirerek pişiriyorlar. Bence gayet güzel, lezzetli. Ben bunu sevdim. Şimdi buranın bir diğer favorisi Apple Strudel, elmalı böyle çörek diye geçiyor. İçerisi böyle elma. Hamuru döküyorlar ve hamuru böyle elmalıyla birlikte sararak o şekilde pişiriyorlar. Bol bol elmalı. Üstü yine pudra şekerli. Yumuşak bir hamuru ve ılık olarak servis ediyorlar. Güzel aslında tadı ama ben biraz daha böyle hani çıtırlık isterdim. Bana biraz böyle çok yumuşak geldi tadı. Ama yine de çok lezzetli. Geldiğinizde sizler de burayı deneyebilirsiniz. Bir de aynı zamanda o kadar çok sıra vardı ki burada. Rezervasyon da yapabiliyorsunuz. Ama hani sıraya da bekleyebiliyorsunuz. Biz yaklaşık bir yarım saat kadar bir sıra bekledik. Ondan sonra buraya oturduk. O zaman ben tatlılarımızın tadına bakayım ve ardından bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bir Kaiserschmarrn söyledik, bir Apple Strudel söyledik, bir kahvemiz, bir de suyumuz vardı. Hepsine 37 euro ödedik. Ding! Ama yani bu sesle biz nasıl video çekeceğiz arkadaşlar? Neyse burgerimizi aldık. Benim burada sevdiğim bacon cheeseburger var. Böyle crispy baconlar var. Onu çok seviyorum. Bir de bir sürü böyle farklı kolalar var ama ben yine Coca-Cola Zero'dan yanayım. Five Guys'ın aslında en büyük özelliği eti arkadaşlar. Eti böyle taze hazırlanıyor. Diğer yerler gibi böyle hazır değil. Bir de patateslerde gerçekten el yapımı patatesler. O yüzden meşhur zaten. O yüzden de çok seviliyor. Yakında Türkiye'de de olacakmış. Bakalım inşallah. Bekliyoruz. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Şimdi Salzburg'a gelmişken Zaher Otel'e uğrayıp bir Zaher torta yemeden olmaz dedik. O yüzden biz de şimdi buraya geldik. Asıl orijinal yerinin burası olduğu söyleniyor. O yüzden dedik ki Salzburg'a gelmişken deneyelim, denemeden gitmeyelim. Şimdi siparişimizi verdik, tatlımızı bekliyoruz. Hop, geldi şimdi hemen deniyoruz. Bu arada biz girdik, kapanmış. Son müşterileri biziz. Allah, hemen şöyle. Burada Viyana'da da yemiştim ama oranınkiyle çok şey yapamıyorum şimdi. Denkleştiremiyorum acaba hangisi daha iyi diye. Ama fena değil bu arada. Biraz böyle baharatlı bir kek. Ondan sonra arasında kayısı var. Üzerinde full çikolatalı. Bir de bir diğer favorileri olan Linzer tartı da söyledik. Şimdi birazdan da onu deneyeceğiz. Ama hani çok beğendim mi derseniz çok beğenmedim arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Evet. Şimdi de sıra geldi Linzer tartımıza. Şimdi bunun da tadına bakalım. Hani bunu da çok sevdiğimi söyleyemem. Bir de buranın asıl meşhur bir tatlısı var, Nükleer diye. Onun hazırlanması 20 dakika sürüyormuş. Bizim de o kadar vaktimiz yoktu. O yüzden bunları hemen yiyip kalkmamız gerekiyor. Ama siz eğer gelirseniz benim yerime bir Nükleer deneyin. Bakalım tadı nasılmış. Videonun altına yorumlarda yazarsanız sevinirim. Böyle deneyip yorumu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de hazır bunlardan bahsetmişken kanalı takip edip beni izlemeyi unutmayın lütfen. Şimdiden kendinize iyi bakın.
Kafelsik'i söyledik. Yani o kadar da iyi değil. Buranın zaten tatlarını daha çok övüyorlardı. Ama bakalım. İlk yerdeki daha güzeldi bu arada. Şu garnitürlerinin de biraz tadına bakalım. Şimdi de sizin için şinitzelin tadına bakıyorum. O kadar güzel şinitzeller yedik ki artık bizi bunlarla kandıramazlar yani. Yemekler konusunda bence çok başarılı değil. Bakalım belki tatlı konusunda başarılı olabilirler. Yani kapıda burada yemek için sıra bekler miyim? Bence bunları bir daha yemek için sıra beklemem. Yani. O zaman kamerayı kapatıyorum şimdi. Ben biraz yemeklerimi yiyorum. Ardından tekrar görüşüyoruz. Yeni bir lezzet durağımızda ya da başka bir durakta. Evet, şimdi Viyana merkezi biraz uzaklıkta olan bir yere geldik. Burası aslında bir şarap içmelik yer, öyle diyeyim size. Burada her ailenin diyeyim farklı bağları oluyor, üzüm bağları oluyor. O üzüm bağlarından yapılan şaraplarla da böyle bir restoran açıyorlar ve her bağın farklı bir restoranı, farklı bir ailesi vesaire var gibi düşünebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi içeriye gireceğiz, biraz şarap tadımı yapacağız. Buraya genelde yerel insanlar geliyor. Onlarla birlikte buradaki lezzetleri hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bakalım nasılmış. Böyle çok fazla yer var. Sizler de Viyana'ya geldiğinizde buraları böyle deneyebilirsiniz. Herhangi bir tanesine girebilirsiniz. Ama biz bugün Zumrenner'a geldik. Yine doğru okuyamadım biliyorsunuz ama altına yazacağım tam adını. Oradan bakabilirsiniz ve hazırsanız şimdi gelin içeriye bakalım. Dün yemek yediğimiz yer bu arada gerçekten çok güzeldi. Eğer Viyana'ya gelirseniz sizler de mutlaka orayı ziyaret edin derim. Eti çok güzeldi, şinitseli güzeldi, şarabı gerçekten mükemmeldi. Şimdi Bratislava'da Slovak Pub denilen bir yere geldik. Burayı çok övmüşlerdi. Yemekleri, ortamı vesaire falan çok güzeldi. Bir de meşhur dark biraları vardı. Ondan söyledik. Bence dark bira güzeldi. Sarımsak çorbası söyledik. Gulaş söyledik. Bir de böyle meşhur bir karışık üçlü traditional yemeklerin olduğu böyle bir tabak vardı. Onlardan söyledik. Yani bira ve gulaş haricinde çok beğendiğimizi söyleyemem. Slovak mutfağını çok sevemedik açıkçası. Ama sizler de geldiğinizde deneyin bakalım. Eğer beğenirseniz videonun altına böyle yorumlarınızı bekliyorum. Ama dediğim gibi biz çok beğenmedik ama bira lezzetliydi, bir de gulaş da lezzetliydi. Öyle. Şimdi artık İstanbul'a doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Bu gezimizi burada sonlandırmak durumunda kaldık çünkü sonlandırmak durumundayız. Ama Bratislava güzel, yani bir gün vesaire ayırırsanız burayı, Bratislava'yı tamamen gezebilirsiniz bence burada.